ünü yurt dışına taşmış büyük bir aktörden bahsetmek istiyorum. Bu aktör Erol Taş'tan başkası değildi. Hüzünlü hikayelerin yolcusuydun. Kötülüğü nasıl anlatalım ki korkusuz gözlerinden? Zorlu hikayelerin baş kahramanıydın sen. Babasızlığın isyankarlığı vardı tüm rollerinde. Sen kimsenin kötüleştiremediği koca adam. Kaç kere çıkılır ki sonu nakavt olan bir ringe? Kim bilebilir içinde kopan fırtınayı? Ölçüsü var mı hüznün? 2 yaşında kaybedilen bir babanın acısı mı? Yoksa 3 küçük çocuğun annesiz büyümesi mi daha ağır? Filmin sonunda hep iyiler kazandı. Sense hep ölen kötü adam. Ya gerçek hayat peki? Gerçek hayatta da ölümden beterdi yaşadıkları. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Cemal Süreyya böyle anlatır babasızlığı. Erol Taş daha 2 yaşındayken babasını kaybeder. Belki ölen babasının yıkayıp götürülmesini göremedi ama bir ömür boyu hissetti yokluğunu. Yıkılmış bir dağ gibiydi çoğu zaman. Sevgiye muhtaçtı. Soyadı Taş'tı ama o yufka yürekliydi. Çocukları gözlerini dünyaya açtığında sardı sarmaladı onları. Bir tek arzusu vardı. Çocukları kendisi gibi yetim büyümesinde. Ama olmadı. Henüz yeni adımlıyorken 3 küçük çocuğu eşi kansere yakalandı. Bir hastane odasında gözlerini yumdu dünyaya. Geride annesiz 3 çocuk bir eş bıraktı. O çocuklarına bakabilmek için yıllarca kötü adam oynadı. Hem de kimsenin o güne kadar oynamadığı şekilde oynadı. Çocuklarına bakmak için en kötüyü en iyi oynamak zorundaydı. Başka bir şansı yoktu. En iyi kötüyü en iyi olduğu için oynadı. Kötü adam oynadığı için sokakta dövdüler onu. Sahneye çıktığında taşladılar. Evini taşladılar. Çocuklarıyla birlikte dövdüler. Kafasının kırılmayan bir yeri neredeyse yok. Ama hiçbiri kalbindeki kırıklar kadar derin değildi. 1928 yılında Erzurum'da doğar. Henüz 2 yaşındayken babasını kaybeder. Annesi Nefise Hanım'la birlikte önce Konya'ya, oradan da İstanbul'a taşınır. Maddi durumları anca ilkokula kadar okumasına yeter. Ondan sonra çalışır. Hamallık yapar, tezgahtarlık yapar, fabrikada makine çarkları arasında pas tutar minik elleri. Hırçındır Erol Taş, kavgacıdır, isyankardır. Belki de baba sevgisizliğindendir tüm öfkesi. Bir tanıdığı onu boksa yazdırır. İyi yol kat eder boksta. Öyle ki daha 19 yaşındayken Türkiye ikincisi olur. Ancak bir maçta çenesine yediği bir darbeden ötürü boks hayatı uzun sürmez. Aynı yıl askere gider ve 3 yıl askerlik yapar. Dönünce de Fatih'te bir iplik fabrikasında çalışmaya başlar. Biz onu ya sinirli bir üvey baba olarak izledik ya da acımasız bir düşman. Beyaz ekranda göz göze geldiğimiz bakışları hep sertti kötü adam Erol Taş'ın. Oysa onun hiç bilinmeyen bir yönü vardı. İlk eşini kaybettikten sonra bir süre 3 çocuğu Gönül, Güler ve Metin'e hep annelik yapar. 18 Ağustos 1965 Erol Taş için hayatının en kara günlerinden biri olur. Vakit akşam üzeridir. Erol Taş koridorda umutsuzca dolaşmaktadır. Hemşire eşinin olduğu odadan çıkar. Erol Taş'ı çağırır. Erol Taş odadan içeri girer. Senelerdir aynı yastığa baş koyduğu 3 çocuğunun annesinin amansız hastalığa teslim olduğunu görür. Artık Erol Taş çocuklarının hem annesi hem de babasıdır. Güler ve Gönül 6 yaşında ikiz kardeş o yıl okula başlarlar. Metin ise henüz 3 yaşındadır. Erol Taş, çocuklar daha hiçbir şey bilmiyorlar. Annelerini hastanede sanıyorlar der. Annelerinin öldüğünü onlara söylemeye dili varmaz. Erol Taş bir gün Şadırvan çıkmazındaki evine doğru yürümektedir. Üstü başı kirpas içinde durmadan ağlayan bir çocuk gözüne ilişir. Neden ağlıyorsun yavrum derken çocuğun kirli yanaklarını iri elleriyle okşar. Erol Taş eskiden de çocukları sever fakat o kara günden sonra bütün çocuklar onun kendi öz çocuğu gibi olmuştur. Erol Taş bir taraftan film setlerine gider, geceli gündüzlü çalışır, set biter bitmez koşar adım evine gelir çocuklarına bakar. Çocuklar babalarını görünce koşup boynuna sarılırlar. Onların karnını doyurur, çamaşırlarını elleriyle yıkar. O dönem Ses dergisinde bir muhabir Erol Taş'la röportaj yapmak için evine gider ve şöyle aktarır. Çocuklar babalarını görünce sevindiler. Fakat bizleri tanıyamamışlardı. Erol Taş bir dakika, benim çamaşır suyu kaynamış olmalı diyerek yanımızdan ayrıldı. Küçük Metin ağlamaya başlamıştı. Baba karnım acıktı diye sesini duyurmaya çalışıyordu. Erol Taş bir taraftan masayı hazırlarken çamaşır ve banyo günleri böyle oluyor. Yemek saati gecikiyor diyordu. Masa hazırdı. Çocuklar masanın etrafında yerlerini aldılar.
Erol çocukların tabaklarını hazırladı. Hep beraber oturup yemeğe koyuldular. Erol Taş'ın çamaşır yıkaması da uzun sürmedi. Bir taraftan yıkadığı çamaşırları sıkarken ben de kirlilerin çok fazla olduğunu sanıyordum der. Diğer birçok Yeşilçam yıldızı gibi Erol Taş da oynadığı yüzlerce filme rağmen çok da zengin bir hayata sahip değildi. Hatta borcunu alabilmek için 3 çocuğuyla beraber yapımcısının kapısına dayandığı bile olmuştur. 400 lira alacak için 6 aylık senet verdiler bana. 6 ay bekliyorsunuz ve bu senet gene ödenmiyor. Gidiyorsunuz kapısına gene ödenmiyor. Gidiyorsunuz kapısına gene ödenmiyor. Bu parayı almanın bir tek çaresini bulabildim. Ve 3 tane çocuğumu aldım, götürdüm prodüktörün kapısına koydum. Bunlara dedim, siz bakın dedim. Ondan sonra bir vicdana geldi de 400 liramı verdi ve derdime derman oldu. Eşinin 1965 yılında vefatından sonra Konya'nın ünlü yün tüccarlarından Süleyman Erşan'ın kızı ve aynı zamanda teyzesinin çocuğu olan Elmas Erşan'la evlenir. Bu evliliğinden 1968 yılında Müjgan adında bir kızı olur. Parada pulda hiçbir zaman gözü olmamıştır Erol Taş'ın. Tek isteği çocuklarını büyütebilmek ve onlarla beraber olmaktır. Sinemaya başlaması ise tamamen tesadüf olur. Fabrikada çalıştığı bir gün yakınlarda film çekildiğini duyar ve kötü adama dönüşeceğinden habersiz sete gider. Erol Taş şöyle anlatır. Lütfü Akat o bölgede bir film çekiyordu. Biz de işten kaytarıp çekimleri izliyorduk arkadaşlarla. Günlerce süren çekimlerden birinde mahallede oturan birkaç serseri film ekibine musallat olup onları rahatsız etmeye başladı. Film ekibini korumak için birkaç arkadaşımla birlikte serserilerle kavgaya giriştik ve Lütfü Bey'in yanında onlara bir güzel dayak çektik. Serseriler toz oldu tabii. Lütfü Akat daha sonra haber göndermiş bana. Bir kavga sahnesi var, gelsin oynasın diye. Böylece sinema hayatım başladı. Filmdeki rolümü diğer yönetmenler de beğendi ve ardı ardına teklifler gelmeye başladı der. Başlangıçta filmlerde figüranlık ve küçük rollerde görüldü. Ancak yıldızı kısa sürede parladı. İlk filmi 1957 yapımı Acı Günler'den bir yıl sonra 9 Dağın Efesi filminde bir çobanı canlandırdı. Bu filmi takip eden yıllarda Metin Erksan, Lütfü Akat ve Türker İnanoğlu gibi isimlerin filmlerinde yer almaya devam etti. 1960'tan 70'lere kadar onlarca filmde oynar. Oynadığı bazı rollerse dilendirici, idamlık katili, kötü ağa, çetebaşı gibi kötü adam tiplemeleridir. 1969 itibariyle Çetin İnanç ve Yılmaz Atadeniz'in macera bilim kurgu filmlerinde oynar. Yılmayan Şeytan filminde Doktor Şeytan'ı oynar. Doktor Şeytan dünyayı ele geçirmek için gizemli bir maden kullanarak bir robot icat eder. Ama filmin sonunda robotlar kısa devre yapar ve başarılı olamaz. 1850'li yılların Meksika'sında geçen Çeko filminde ise köylülere işkence eden Ramon isimli bir eşkıyayı canlandırır. Yüzlerce filmde rol alır Erol Taş ama bunlardan bazıları kariyeri için çok daha önemlidir. Bunlardan biri Metin Erksan'ın yönettiği Gecelerin Ötesi, bir diğeri de kuşkusuz Susuz Yaz'dır. Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan'ın başrollerini paylaştığı bu film hem yurt içinde hem de yurt dışında Erol Taş'a ödüller getirir. Kumrular gibi bakarın sana. Kuş sütüyle beslerin sana. He değil mi Bahar? He diyorsun değil mi? Sinemada kötü adam rolleriyle bilinen sanatçı bu tiplerin dışına çıktığı filmlerde aslında her tür karakteri rahatlıkla oynayabileceğini de ispatlamıştı. Zaman zaman da olsa oynadığı iyi tiplerle seyirciyi şaşırtmıştır. Hayatım boyunca belki 800'ün üzerinde film yapmışımdır. Bu 800 filmin içerisinde en azından 750 tanesi kötü adam oynamışımdır. Bir başka Akat filmi olan Anada Taş bu kez kötülükten kaçmaktadır. 1967'de çekilen ve Türkan Şoray'la başrolünü paylaştığı ana filmi, onun az rastlanan iyi adam tiplemeleri için gösterilecek ilginç bir örnektir. Bir başka örnek ise 1992 yılında çekilen Mehmet Tanrısever'in yönettiği Sürgün filmidir. Erol Taş sinemada rol aldığı bu son filmde Kurtuluş Savaşı'nı görmüş, yaşamış eski bir çavuşu oynamaktadır. Üniformasını üzerinden hiç çıkarmayan Süleyman Çavuş, göğsünde taşıdığı İstiklal madalyasıyla da büyük gurur duymaktadır. Çatak köyüne gelen öğretmenin yeniliklerine sıcak bakar, ona yardımcı olur. Hatta köyün muhtarına karşı onu savunur. Öğretmenin köyden sürgün edilmesini engellemek için köy halkıyla birlikte kaymakamlığa gitse de bu işe yaramaz. Bunun üzerine Çavuş gururla taşıdığı İstiklal madalyasını çıkarır ve köyden ayrılan öğretmene verir. Keşke Erol Taş'ı daha çok iyi adam rollerinde oynarken görebilseydik. Aslında o da içten içe daha iyi adam rollerinde oynamak istiyordu. Bu da bir sanatın
cilvesidir. Şimdi iyi adam oynadığınıza göre bundan sonra size 600 tane de iyi adam rolü oynamanızı diliyoruz. Bilhassa ben de onu rica ediyorum. Oynadığı onca kötü adam rolünün üstüne yapışması kaçınılmazdı. Halkın gözünde de en kötü adam olarak görünür. Günlük hayatında bir sürü zorlukla karşılaşır bu yüzden. Küfürler edilir, dayaklar atılırdı. Beni çok taciz ettiler, çok dövdüler. Hani şu anda açabilirim belki, kafam kırıklar içerisindedir. Sahi mi söylüyorsunuz ya? Resmen dayak ediniz. İşte, hem de nasıl dayak? Yani filmin dışında dayak ediniz. Evet, filmin dışında, bu gerçek sahne değil. Kötü adam oynadığı için vatandaş diyor ki ya diyor, sen diyor, niye kötü adamsın diyor. Maruz kaldığı tüm bu şeylere rağmen Erol Taş bundan şikayet etmez. Aksine seyirci veli nimettir onun için. Her defasında seyirciye karşı boynunu eğer ve onlara yine de teşekkür eder. Film oynadıktan sonra galaya çıktık. Tabii meslek dolayısıyla seyirciye karşı biraz saygı ve samimi durabilmek için smokinleri falan giyindim. Bembeyaz gömlek falan. Sahneye çıktım. Daha merhaba demeden seyirci daha evvelden toparlanmış, etrafına taş, şişe, sopa ne varsa bir anda hepsi birden üstüme taşları yağdırdı. Ve gelen taşlar, şişeler, sopalar gökyüzünden yıldızlar kayar gibi tepemin üstüne biniyor. Gömlek de kıpkırmızı oldu. Fakat seyirciye baktım, ağlıyorum bir taraftan, böyle gözlerimden yaşlar akıyor. Dedim ki kıymetli seyircilerim dedim, atın dedim, size müteşekkürüm dedim. Siz bana taş sopa değil, ekmek atıyorsunuz, ekmek dedim. Sinemadan biriktirdiği parayla bir kahvehane açar. İyi kötü mutfak masraflarım çıkıyor. O da bana yeter der kahvehanesi için. Sinemayı bıraktıktan sonra vaktini bu kahvehanede geçirir. Ölene kadar kahve işletir ve gelenleri şaşırtacak derecede misafirleriyle ilgilenir. 7-8 yaşındayken Arap Sabri vardı eski kabadayılardan. Onun kahvesinin önünden geçiyordum. Bir gün beni çağırdı böyle. Bir tokat bana patlattı böyle. Bir daha dedi, seni kahvenin önünden geçtiğini görmeyeceğim dedi. Ben ağlayaraktan eve gittim. Eve gelince babam dedi ne oldu dedi falan dedi. Böyle böyle Sabri amca beni dövdü dedim. Bir tokat da o bana vurdu. Demek ki ne hata işledin ki o adam seni dövdü dedi. Ve dolayısıyla kahvecilik buradan içime yükte oldu. Erol Taş 2 kere kalp krizi geçirir. Uzun zaman kalp yetmezliği ve şeker hastalığıyla boğuşur. Bu hastalıkları sebebiyle uzun zaman tedavi görür. O kadar filmde oynamasına rağmen tam teşekküllü bir hastanede tedavi olacak parası yoktur. Ancak SSK'sı olduğu için bir devlet hastanesinde tedavi görür. Önce kangren teşhisiyle sol ayak parmakları, ardından sol bacağı, diz hizasına kadar kesilir. Kesilip Kozlu mezarlığına gömülen bacak bir hayranı tarafından çalınmış ve yerine çiçek bırakılmıştır. Sanatçı 8 Kasım 1998'de geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılır. Ama Erol Taş'ın ölümü Taş ailesini ikiye böler. Ünlü sanatçının ilk eşi Hafize'den dünyaya gelen oğlu Metin Tanju Taş'la ikiz kızları Güler Özgal ve Gönül Dalsal da babalarının ölümünü şüpheli bulduklarını söyler. Metin Tanju Taş, kız kardeşlerinin de kendisiyle aynı görüşte olduğunu belirterek şöyle konuşur. Erol Taş'ın ölümünden şüphe ediyoruz. Ölümü ani oldu. Bu sabah komaya girmiş. Başucunda ilaçları vardı. Niye verilmemiş? Evde öldükten sonra önce Çapa'ya, oradan da sigortalı diye SSK Samatya Hastanesi'ne götürmüşler. Bize haber verilmedi. Bir süredir rahatsız olduğunu biliyorduk. Ama üvey annem ve kızı bu sabah kötüleştiğini bize bildirmedi. Oğul Taş, babasının ölüm nedenini araştırarak belirlenmesi için savcılığa başvuru yapar. Sinemanın en kötü adamı 800'den fazla filmde oynar. Ödüller alır. Türkiye'nin tanıdığı en önemli simalardan biri olur. Ama trajik sondan kurtulamaz. Daha iyisini, daha güzelini hak eden bir yüreği vardı oysa. Kafasına atılan taşlar, yediği küfürler sinemadan kazandıkları kadar etmedi. Şimdi söyle bakalım, sert bakışlı, korku salan adam kaç elveda alır seni yüreğimizden? Kötülüğün koca bir gülümsemesi siler mi alnımızdan yazgıyı? Kalplerimiz yumuşar mı bizi kötü yapan şu feleğe? Ekmeğimize sürülen, payımıza düşen nedir hayattan? Nasıl bilelim ki? Kapkara gözlerindeki çocuk kalbi görmesini bildik biz. Kocaman ellerindeki vicdan damlasını da. Hayata inat kahkahanı dinlerken de bildik sorgulamayı. 40 yıllık kahvelerin boğazımızdaki düğümüsün sen.